Bir zamanlar 3 kızı olan bir padişah yaşarmış. Bir gün yaşlı babaları bir yolculuğa hazırlanmış ve sürekli her şeyi unutan 3 kızını çağırarak yokluğunda en sevdiği atını besleyip suyunu vermelerini istemiş. Atını o kadar çok seviyormuş ki yabancı birinin yanına yaklaşmasına asla izin vermezmiş. Padişah gittikten sonra en büyük kız yem vermek için ahıra girdiğinde at onu yanına yaklaştırmamış. Ortanca kız girdiğinde ona da aynı şekilde davranmış. Son olarak en küçük kız yemi getirmiş ve at onu gördüğünde hiç kıpırdamamış, kendisini besleyip kardeşlerinin yanına dönmesine izin vermiş. En küçüklerinin ata bakmasından memnun olan 2 abla bu işe bir daha karışmamışlar. Padişahın eve gelip ilk sorduğu şey atla ilgilenip ilgilenmedikleri olmuş. 2 büyük kardeş bizi yanına yaklaştırmadı diye cevap vermiş, onunla kardeşimiz ilgilendi. Padişah bunu işitince en küçük kızını ata eş olarak vermiş. Diğer kızlarından birini baş müftüsünün oğluna, birini de sadrazamına vermiş ve 40 gün 40 gece büyük bir düğün yapmışlar. En küçük kızı ahırdayken diğer ikisi muhteşem saraylarda yaşıyormuş. Gündüzleri en küçük kardeşin kendisine eş olarak yalnızca atı ve ev olarak da ahırı varken, gece vakti ahır bir gül bahçesine, at da yakışıklı bir cengavere dönüşüyor, samanlık hakikaten seyrana dönüyormuş. İkisinden başka kimse bilmiyormuş bunu. Günü ellerinden geldiğince birlikte geçirseler de akşamları sabırsız arzularının zamanıymış. Padişah bir gün sarayda turnuva düzenlemiş. Yarışlara pek çok yiğit katılsa da hiçbiri 2 büyük damadı kadar başarılı olamamış. "Şuna bak," demiş ablaları ahırda oturan kız kardeşlerine. "Şuna bak. Kocalarımız diğer tüm savaşçıları mızraklarıyla nasıl da alt ediyor. Bizim yiğitlerimizin aslanlardan geri kalır yanı yok. Senin at kocan nerede ya?" At, karısından bunları duyunca titremeye başlayıp bir insana dönüşmüş. Atına atladıktan sonra karısına ne olursa olsun kendisine ihanet etmemesini söylemiş ve gözden kaybolup turnuvalara kayıt yaptırmış. Mızrağıyla herkesi alt etmiş ve bacanaklarını da atlarından indirdikten sonra sanki hiç ayrılmamış gibi göz açıp kapayıncaya dek geri ahıra dönmüş. Ertesi gün müsabakalar tekrar başlayınca 2 abla yine kardeşleriyle alay etmiş ama çok geçmeden meçhul kahraman tekrar ortaya çıkıp herkesi yenmiş. 3. gün at kocası karısına şöyle demiş: "Eğer bir gün başın derde girerse veya yardıma ihtiyacın olursa bu 3 tutam saçı al ve yak. Nerede olursan ol, bu sana yardım edecektir." Bunun üzerine tekrar yarışlara girmiş ve 2 bacanağını da mağlup etmiş. Herkes başarısına hayran kalmış ama 2 abla aynı şekilde kız kardeşlerine şöyle demişler: "Bak bu cengaver ne kadar da maharetli. Senin pis at kocan gibi değil." Kız öylece susmaya dayanamamış ve kız kardeşlerine yakışıklı cengaverin kendi at kocası olduğunu söylemiş ama kız onu işaret eder etmez adam sanki hiç var olmamış gibi gözden kaybolmuş. Ancak o zaman kocasının sırrına ihanet etmemesi gerektiği aklına gelmiş ve aceleyle ahıra dönmüş. Ama olan olmuş. Ne bir at ne de insan, gece yarısıysa ne bir gül ne de gül bahçesi varmış. "Ah ki ah, vah ki vah," diye ağlamış kız. "Kocama ihanet ettim, sözümde durmadım, nasıl bir suç işledim ben?" O gece sabaha kadar gözünü kırpmadan ağlamış. Şafak sökünce padişah babasının yanına gidip kocasını kaybettiğini söylemiş ve onu aramak üzere dünyanın 4 bir yanına gitmek için yalvarmış. Babası onu vazgeçirmek için dil dökmüş, kocasının şimdi şeytanlar diyarında olabileceğini ve onu asla bulamayabileceğini anlatmak için çok uğraşmış ama nafile onu kararından çevirememiş. Ona izin vermekten başka elinden bir şey gelmemiş. Genç kız büyük bir arzuyla yola koyulmuş,
Naif bedeni yorgunluktan tükenene dek yola devam etmiş ve sonunda bitkin halde büyük bir dağın eteğinde yığılıp kalmış. O sırada 3 tel kıl gelmiş aklına ve bir tanesini çıkarıp yakmış ve ne görsün? Kocası tekrar kollarının arasındaymış ve mutluluktan dilleri tutulmuş. "Sana sırrımı söyleme demedim mi?" diye kederle haykırmış genç. "Eğer cadı annem seni görecek olursa anında paramparça eder. Bu dağ bizim meskenimizdir. Birazdan burada olur ve eğer seni görürse vay halimize." Sultanın zavallı kızı çok korkmuş ve kocasını bulmak için çektiği onca çileden sonra yeniden kaybetme düşüncesiyle daha çok ağlamaya başlamış. Kızcağızın üzüntüsü cadının oğlunun yüreğine dokunmuş. Ona bir kez vurarak elmaya dönüştürmüş ve rafa kaldırmış. Cadı korkunç bir gürültüyle dağdan aşağı uçmuş ve insan kokusu aldığı için ağzının sulandığını söylemiş. Oğlu inkar etse de hiç inanmamış ona. "Eğer kızmayacağına yemin edersen sana sakladığımı göstereceğim," demiş oğlan. Cadı yemin edince delikanlı elmaya dokunmuş ve önlerinde güzel bir genç kız belirivermiş. "İşte karım," demiş annesine. Yaşlı kadın tek kelime etmemiş, olan olmuş bir kere. "Ben geline de yapacağımı bilirim," diye düşünmüş. Birkaç gün birlikte huzur içinde yaşamışlar ama cadı sadece oğlunun evden ayrılmasını bekliyormuş. Nihayet bir gün delikanlının başka bir yere gitmesi gerekmiş ve daha dışarı adımını atar atmaz cadı kadına "Gel süpür ama süpürme," demiş. Ardından dışarı çıkıp akşama kadar dönmeyeceğini söylemiş. Kız kendi kendine düşünüp durmuş. "Ne yapacağım şimdi ben? Süpür ama süpürme derken ne demek istedi?" Sonra kıllar gelmiş aklına ve ikinciyi de çıkarıp yakmış. Kocası hemen karşısında belirip ona ne olduğunu sormuş ve kız ona cadının sözlerini iletmiş. "Süpür ama süpürme." Kocası ona odayı süpürmesi ama girişi süpürmemesi gerektiğini anlatmış. Kız söyleneni yapmış, cadı da akşam eve geldiğinde kıza söyleneni yapıp yapmadığını sormuş. "Evet anacığım," diye yanıtlamış gelin. "Süpürdüm ama süpürmedim." "Vay köpeğin soyu," diye bağırmış yaşlı cadı. "Aklın değil, oğlumun dili söyledi sana bunu." Ertesi sabah cadı uyandığında genç kıza vazoları verip onları gözyaşlarıyla doldurmasını söylemiş. Cadı gittiğinde genç kız önüne 3 vazoyu koyup ağlamaya başlamış ama birkaç damla gözyaşıyla doldurmak mümkün değilmiş elbette. Sonra 3. teli de çıkarıp yakmış. Karşısında beliren kocası ona 3 vazoyu suyla doldurup ardından her vazoya bir tutam tuz koyması gerektiğini söylemiş. Kız söyleneni yapmış ve cadı akşam eve gelip ne yaptığını sorduğunda ona gözyaşlarıyla dolu 3 vazoyu göstermiş. "Vay köpeğin soyu," diye tekrar azarlamış yaşlı kadın. "Bu senin işin değil ama sana da oğluma da yapacağımı bilirim ben." Ertesi gün yapması için başka bir görev vermiş ama oğlu annesinin karısını üzeceğini tahmin ettiği için aceleyle eve yanına gitmiş. Zavallı kız içeride tek başına endişeleniyormuş çünkü 3. saçı da yaktığı için verilen görevi nasıl yapacağını bilmiyormuş. Artık kaçmaktan başka çare yok," demiş kocası. "Çünkü sana bir kötülük edene kadar rahat etmeyecek." Bunun üzerine karısıyla beraber uzak diyarların yolunu tutmuşlar. Akşam cadı eve geldiğinde ne oğlunu ne de gelinini görebilmiş. "Kaçmışlar köpekler," diye bağırmış cadı tehditkar sesiyle ve kendisi gibi cadı olan kız kardeşini çağırıp hazırlanmasını ve oğluyla gelininin peşinden gitmesini söylemiş. Böylece cadı bir testiye atlamış ve bir yılanı da kırbaç olarak kullanıp onların peşine düşmüş. At, teyzesinin geldiğini görünce bir anda kızı bir hamama, kendisini de kapıda oturan bir hamamcıya dönüştürmüş. Cadı testisinden atlayıp hamamcının yanına gitmiş ve ona oradan geçen bir genç kızla delikanlı görüp görmediğini sormuş. "Hamamımı daha yeni ısıttım," demiş genç. "İçeride kimse yok. Bana inanmıyorsan gidip kendin bakabilirsin." Cadı şöyle düşünmüş. Böyle zavallı bir adamdan mantıklı bir söz işitmek imkansız. Bu yüzden testisine atlayıp geri dönmüş
ve kız kardeşine onları bulamayacağını söylemiş. Geri dönünce kayınvalide ona yolda herhangi biriyle konuşup konuşmadığını sormuş. "Evet," diye yanıtlamış kız kardeşi. "Yol kenarında bir hamam vardı. Sahibine sordum. Ama ya aptal ya da sağırdı. Bu yüzden onu umursamadım." "Tam bir ahmaksın," diye söylenmiş ablası. "Onun oğlum, hamamın da gelinim olduğunu anlayamadın mı?" Ardından ikinci kız kardeşini çağırıp bu sefer de onu kaçakların peşine göndermiş. At, ikinci teyzesinin de testisinin içinde uçtuğunu görmüş. Hemen karısına dokunup onu bir çeşmeye çevirmiş, kendisi de yanına oturup testiyle su doldurmaya başlamış. Cadı yanına gidip oradan geçen bir kızla delikanlı görüp görmediğini sormuş. "Bu pınardan temiz su akıyor," diye cevap vermiş boş bir bakışla. "Ben hep buradan doldururum." Cadı, adamın budalanın teki olduğunu düşünüp geri dönmüş ve kız kardeşine onlarla karşılaşmadığını söylemiş. Ablası ona yolda kimseye rastlayıp rastlamadığını sormuş. "Evet," diye yanıtlamış. "Yarım akıllı bir adam çeşmeden su dolduruyordu. Ama ondan tek bir anlamlı söz duymadım. O yarım akıllı adam benim oğlumdu. Çeşme de karısıydı. Sen de amma akıllıymışsın," diye bağırmış ablası. "Anlaşılan o ki iş başa düştü," demiş ve testisine atlayıp kırbaç olarak da bir yılanı kapıp yola koyulmuş. Arkasına bakan delikanlı annesinin arkalarından geldiğini görmüş. Kıza dokunup onu bir ağaca dönüştürmüş ve kendisi de yılana dönüşüp ağaca dolanıvermiş. Cadı onları tanıyıp parçalamak için ağaca yaklaşmış ama yılanın etrafına dolandığını görünce kızla birlikte oğlunu da öldürmekten korkup şöyle demiş: "Oğlum, evladım, en azından bana kızın serçe parmağını göster. Ben de ikinizi rahat bırakayım." Oğlan kendisini başka bir şekilde kurtaramayacağını ve annesinin dişlemek için en azından küçük kızın bir parçasını istediğini anlamış. Bu yüzden ona kızın küçük parmaklarından birini göstermiş ve yaşlı cadı onu koparıp topraklarına geri dönmüş. Delikanlı, kıza ve kendisine dokununca tekrar insan şeklini almışlar ve kızın babasına, padişaha gitmişler. Tılsımı bozulduktan sonra bir fani olarak yaşamış, şeytani yanı ise evde cadı annesi akrabalarıyla kalmış. Padişah, çocuklarını gördüğüne çok sevinmiş ve hemen emir verip büyük bir düğün ziyafeti düzenlemiş. Ölümünden sonra da krallığı çocuklarına miras kalmış. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, dünyanın en uç köşesinde, iblisler diyarında büyük bir şehir varmış. İşte bu şehirde fukara bir oduncunun 3 zavallı genç kızı yaşarmış. Sabah akşam dikiş dikmekten başka bir şey yapmıyorlar. İşledikleri nakışlar bitince içlerinden biri çarşıya gidip onları satıyor ve böylece geçimlerini sağlamak için birkaç parça mal satın alıyormuş. Günlerden bir gün padişah halka öfkelenmiş ve 3 gün, 3 gece şehirde kimsenin mum yakmamasını emretmiş. Bu 3 zavallı kız kardeşin hali ne olacakmış ya? Karanlıkta çalışamazlarmış. Böylece pencereleri büyük kalın bir perdelerle kapatıp ölgün bir ışık yakmışlar ve ekmek paralarını kazanmak için işlerinin başına oturmuşlar. Yasağın 3. gecesinde padişah, herkesin emrini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek için şehri kendi başına dolaşmaya karar vermiş. Şans eseri, zavallı kızcağızların evinin önünden geçmiş ve perde, pencerenin altını tam örtmediği için içeride yanan ışığı görmüş. Ancak genç kızlar içinde bulundukları tehlikeyi fark etmeden dikiş dikip kendi aralarında acınacak hallerini konuşmaya devam ediyorlarmış. "Ah," demiş en büyükleri, "keşke padişah beni baş aşçısıyla evlendirse, her gün ne lezzetli yemekler yerdim. Ayrıca tüm atlarının ve adamlarının sığabileceği kocaman bir halı dokurdum onun için." "Bense," demiş ortanca kardeş,
giysi dolabının sorumlusuyla evlenmek isterdim. O zaman ne güzel, ne muhteşem giysiler giyerdim. Ayrıca padişaha o kadar büyük bir çadır yapardım ki, bütün atları ve adamları altına sığardı. "Gerçekten mi?" diye haykırmış en genç kardeş. "Padişahtan başkasına bakmam ben. Beni eş olarak alırsa ona altın saçlı 2 çocuk doğururdum. Biri erkek, diğeri kız olurdu. Oğlanın alnında yarım ay, kızın şakaklarında ise bir yıldız parıldardı." Padişah, 3 kızın konuşmasını duymuş ve şafak söker sökmez 3'ünü de saraya getirtmiş. En büyüğünü baş aşçısına, ortancayı baş kahyasına vermiş ama en küçüğü kendisine eş olarak almış. İşin aslı kızlar artık kendi keyiflerinin kahyası olmuş. En büyüğü kocasının yaptığı çeşitli yemeklerden öylesine çok yemiş ki, sıra söz verdiği halıyı dikmeye geldiğinde tıka basa doyduğu için uykusu geliyor, parmağını zor oynatıyormuş. Bu yüzden onu tekrar kulübesine göndermişler. Ortanca kardeş de altın ve gümüşten elbiseler giyince çadır kurarak parmaklarını kirletmeye tenezzül etmemiş. Bu yüzden ablasına eşlik etmesi için onu da geri göndermişler. Peki ya en küçüğü? 9 ay 10 gün sonra 2 ablası, zavallı kardeşlerinin söz verdiği gibi 2 muhteşem çocuk doğurup doğurmadığını görmek için saraya gitmişler. Sarayın kapısında yaşlı bir kadınla karşılaşmışlar ve kendilerine yardımcı olması için hediyelerle ve vaatlerle ikna etmişler. Bu yaşlı kadın şeytanın öz kızıymış. Yediği fitne, içtiği fesatmış. 2 köpek yavrusunu alıp kadının yatağına götürmüş. Oraya gittiğinde ne görsün? Padişahın karısı, yıldızlar gibi ışıl ışıl 2 küçük çocuk dünyaya getirmiş. Biri erkek, diğeri kızmış. Oğlanın alnında bir yarım ay ve kızınkinde bir yıldız varmış. Onların varlığıyla karanlık aydınlanırmış. Yaşlı, kötü kadın, çocukları yavru köpeklerle değiştirmiş ve padişaha karısının 2 köpek doğurduğunu duyurmuş. Padişah öfkesinden küplere binmiş. Zavallı karısını beline kadar toprağa gömmüş oradan geçenlere, kadının başına taşla vurmalarını emretmiş. 2 çocuğu alan kötü cadı ise onları şehrin dışına götürmüş ve akan bir derenin kenarına bırakmış. İşini bu kadar iyi yaptığı için de gururla saraya dönmüş. Çocukların bırakıldığı yere yakın bir kulübede yaşayan yaşlı bir çift varmış. Adamın sabahları otlatmak için dışarı çıkarıp akşamları sağmak için geri getirdiği dişi bir keçisi varmış ve fukaralar bunun sayesinde 2 yakasını bir araya getirebiliyormuş. Günlerden bir gün keçinin bir damla süt vermediğini gören yaşlı kadın şaşırmış. Kocasına durumu anlatıp keçiyi takip etmesini ve sütü çalan biri olup olmadığına bakmasını söylemiş. Ertesi gün yaşlı adam keçinin peşine düşmüş, keçi su kenarına kadar gidip bir ağacın arkasında kaybolmuş. Ne görmüş dersiniz? Sizin de gözlerinizi kamaştıracak bir manzarayla karşılaşmış. Altın saçlı 2 çocuk çimenlerde yatıyor, keçi de onların yanına gidip emziriyormuş. Ardından çocuklara biraz meledikten sonra otlanmaya gitmiş. Yaşlı adam bu ışıltılı çocukları görünce o kadar sevinmiş ki mutluluktan eli ayağı birbirine dolaşmış. Bunun üzerine bebekleri, Allah kendisine çocuk nasip etmemişti, alıp kulübesine götürmüş ve karısına vermiş. Kadın, Allah'ın kendisine bahşettiği bu çocuklara adamdan da çok sevinmiş ve onlara bakıp büyütmeye başlamış. Büyük bir sıkıntısı varmış gibi meleyen küçük keçi, çocukları gördüğü anda yanlarına gidip emzirmiş ve otlamak için tekrar dışarı çıkmış. Zaman su gibi akıp geçmiş. 2 harika çocuk büyüyüp dağlara tırmanmış, vadilerden aşağı koşmuş ve karanlık ormanları altın rengi saçlarıyla aydınlatmışlar. Hayvan avlamış, koyunlara bakmış ve yaşlı çifte yardım etmişler. Çocuklar büyürken yaşlılar daha da yaşlanmış. Altın saçlı çocuklar güçlenmiş, gümüş saçlı yaşlılar ise güçten düşmüş ve nihayet bir sabah göçüp gittiklerinde kardeşler yapayalnız kalıvermiş. Zavallı çocuklar ağlayıp feryat etmişler fakat
ağlamakla acıları diner miymiş sanki. Böylece yaşlı ana babalarını gömmüşler. Artık en büyük dertleri yemek bulmak olduğu için delikanlı avlanmaya gittiğinde kız da evde küçük dişi keçiyle kalmış. Bir gün ormanda avlanırken padişahla karşılaşmış ama ne o ne de babası tanımamışlar birbirlerini. Bunun üzerine saraylılardan biri gence yaklaşıp şöyle demiş: "Ne çok hayvan avlamışsın beyim." "Allah da ne çok yaratmış," diye cevap vermiş delikanlı. "Sana da yeter, bana da." Bunun üzerine pervasızca ayrılmış oradan. Fakat sarayına dönen padişah çocuğu aklından çıkaramıyormuş. Canını neyin sıktığını sorduklarında ormanda olağanüstü güzellikte bir çocuk gördüğünü ve çok sevdiği için aklından çıkaramadığını söylemiş. Oğlanın, karısının kendisine söz verdiği gibi altın saçları ve ışıl ışıl bir yüzü varmış. Bu sözler yaşlı kadının kulağına gelince çok korkmuş. Aceleyle dereye gidip evi bulmuş. İçeri baktığında dolunay gibi ışıldayan kızı görmüş. Kız nezaketle yaşlı kadına seslenip ne istediğini sormuş. Yaşlı kadın ikinci kez sorulmasını beklememiş. Tatlı tatlı yaklaşıp kıza yalnız yaşayıp yaşamadığını sorduğunda kapının eşiğindeymiş zaten. "Hayır anacığım," diye yanıtlamış kız. "Bir de erkek kardeşim var. Gündüz ava çıkar, akşam döner." "Burada yapayalnız kalmaktan sıkılmıyor musun?" diye sormuş cadı. "Sıkılsam bile," demiş kız. "Ne yapabilirim ki? Elimden geldiğince dolduruyorum vaktimi." "Şimdi söyle bana küçük pırlantam, kardeşini gerçekten seviyor musun?" "Hem de çok." "Peki kızım," demiş cadı. "Sana bir şey söyleyeceğim ama fazla karıştırma. Kardeşin akşam eve geldiğinde var gücünle ağlayıp sızlamaya başla. Sana derdini sorduğunda cevap verme. Bir daha sorduğunda da yine tek kelime etme. Ancak üçüncü kez sorduğunda burada kendi başına kalmaktan sıkıldığını ve eğer seni gerçekten seviyorsa Periler Kraliçesi'nin bahçesine gitmesini ve sana oradan bir dal getirmesini söyle. Hayatın boyunca daha güzelini görmediğin bir dal." Kız söylediklerini yapacağına söz verince yaşlı kadın gitmiş. Akşama doğru genç kız gözleri kan çanağına dönene kadar ağlayıp feryat etmiş. Adam akşam eve gelip kız kardeşini bu halde görünce şaşırmış şaşırmasına. Ama sebebini söylemeye bir türlü ikna edememiş. Ona sadece derdini söylemesi halinde çayırlardaki bütün otları ve ormandaki bütün ağaçlarını vaat etmiş ve kız kardeşinin kalbindeki dileği yerine getirmek için ertesi sabah Periler Kraliçesi'nin bahçesine doğru yola çıkmış. Peri krallığının sınırlarına ulaşana kadar tütününü ve kahvesini içerek devam etmiş yola. Kuş uçmaz, kervan geçmez yolları arşınlamış. Fakat Allah'a tevekkülü tammış. Bu yüzden ayak basılmamış, uçsuz bucaksız bir çöle gelinceye dek ilerlemiş. Çölün ortasında güzel bir saray varmış ve yol kenarında da iblislerin anası oturuyor, etrafındaki hava mezbaha gibi kokuyormuş. Genç, doğruca iblislerin anasının yanına gitmiş ve göğsüne kapanık her yerinden öptükten sonra şöyle demiş: "İyi günler anacığım, ben ölene kadar senin öz evladınım." "Sana da iyi günler oğlum," diye cevap vermiş iblislerin anası. "Bana ana deyip sarılmasaydın ve masum anan toprağın altında olmasaydı, seni tek lokmada yutardım. Fakat şimdi söyle bakalım evlat, nereye gidiyorsun?" Zavallı genç, Periler Kraliçesi'nin bahçesinden bir dal istediğini söylemiş. "Bunu senden isteyen, kelimeleri sana söyleten de kim oğlum?" diye sormuş kadın şaşkınlıkla. "Yüzlerce tılsım korur o bahçeyi ve yüzlerce can da bu uğurda telef oldu." Ancak genç adam yılmamış. "Sadece bir kez ölebilirim," demiş genç. "Topraktaki masum anana kavuşmaktan başka çaren yok o halde," demiş yaşlı kadın. Sonra da genci yanına oturtup ona yolu öğretmiş. "Gün ağarınca yola çık ve tam önünde bir kuyuyla orman görene dek asla durma. Bu ormanda okunu çek ve 5-10 kuş yakala. Ancak canlı olmalarına dikkat et. Bu kuşları kuyuya götür ve 2 defa dua okuduktan sonra kuşları kuyuya daldırıp bağırarak bir anahtar iste. Anında kuyudan bir anahtar atılacak, onu alıp yoluna devam et.
Çok geçmeden büyük bir mağaraya geleceksin. Kapıyı anahtarınla aç ve içeri adım atar atmaz sağ elini boş karanlığa doğru uzat. Elinin değdiği şeyi sımsıkı tut, hemen sürükle ve anahtarı tekrar kuyunun içine at. Fakat asla ardına bakma, yoksa Allah yardımcın. Ertesi gün kızıl bir şafak sökerken delikanlı yola çıkmış ve ormanda 5-10 kuş yakalayıp anahtarı almış, onunla mağaranın kapısını açmış ve sağ elini uzatıp bir şeyi tutmuş. Arkasına bakmadan kız kardeşinin kulübesine kadar hiç durmadan sürüklemiş. Ancak o zaman gözlerini açıp baktığında elindeki yalnızca Periler Kraliçesi'nin bahçesinden bir dalmış. Ama ne dal! Üstünde küçük filizler, onların da üzerinde küçük yapraklar. Her küçük yaprağın üstünde ise bir kuş kendi şarkısını söylüyormuş. Öyle bir müzik, öyle bir melodiymiş ki bu, ölü bir adamı bile yeniden hayata döndürebilirmiş. Kulübe neşeyle dolmuş. Ertesi gün genç yine ava çıkmış. Ormanın içinde bir hayvanı kovalarken padişah tekrar görmüş onu. Gençle bir iki kelime konuştuktan sonra sarayına dönmüş. Ama oğluna olan sevgisinden dolayı daha da kötüleşmiş. Yaşlı kadın tekrar kulübeye gittiğinde elinde sihirli dalla oturan genç kızı görmüş. "Pekala kızım," demiş yaşlı kadın. "Ne dedim ben sana? Ama bu hiçbir şey değil. Eğer kardeşin sana Periler Kraliçesi'nin aynasını getirse, o dalı hemen bir kenara atıverirsin. Sana onu getirene kadar yakasından düşme." Cadı oradan ayrıldıktan hemen sonra genç kız feryat figan ağlamaya başlamış ve onu nasıl teselli edeceğini bilemeyen kardeşinin eli ayağı birbirine dolaşmış. Onu memnun etmek için tüm dünyayı karşısına alacağını söylemiş ve doğruca iblislerin anasına gidip ona öyle içtenlikle yalvarmış ki kadın hayır bile diyememiş. "Toprağın altındaki masum ananın yanına gitmeye karar verdin anlaşılan," diye haykırmış. "Çünkü bunun için yüzlerce değil, binlerce insan can verdi." Ardından gence nereye gidip ne yapması gerektiğini söyleyip yolculamış onu. Eline demir bir sopa alıp ayaklarına demir sandaletler giyen genç iblislerin anasının söylediği 2 kapıya gelinceye dek yola devam etmiş. Bu kapılardan biri açık, diğeri kapalıymış. Açık kapıyı kapatıp kapalı kapıyı açmış ve orada hemen önünde başka bir kapı belirmiş. Bu kapının önünde bir aslan ve bir koyun. Aslanın önünde ot, koyunun önünde ise et varmış. Eti alıp aslanın önüne, otuysa koyunun önüne koymuş ve sağ salim içeri girmesine izin vermişler. Sıra 3. bir kapıya gelmiş. Önünde 2 fırın varmış ve birinde ateş, diğerinde ise közler için için yanıyormuş. Harıl harıl yanan fırını söndürmüş ve için için yanan külleri yeniden alevlenene kadar karıştırmış. Ardından kapıdan geçerek önce periler bahçesine, sonra da saraya girmiş. Büyülü aynayı aceleyle kaptıktan sonra yeri göğü inleten bir ses haykırmış kendisine. "Yakıcı fırın, yakala onu, yakala onu," diye bağırmış ses fırına yaklaştığı sırada. "Yapamam," diye yanıtlamış 1. fırın, "beni söndürdü." Diğer fırınsa kendisini tekrar alevlendirdiği için ona minnettarmış, bu yüzden geçmesine izin vermiş. Genç 2 hayvana yaklaştığı sırada "Aslan, aslan, parçala onu," diye bağırmış sarayın derinliklerinden gelen ses. "Ben yapamam," diye cevap vermiş aslan. "Çünkü güzel bir et yememe yardım etti." Koyuna da ot verdiği için o da zarar veremezmiş. "Açık kapı, dışarı çıkmasına izin verme," diye bağırmış sarayın içinden gelen ses. "Yapamam," diye yanıtlamış kapı. "Çünkü beni açmamış olsaydı hala kapalı olurdum." İşte böylece altın saçlı gencin büyük bir sevinçle kız kardeşine kavuşması çok sürmemiş. Aynayı eline alan kız ona baktığında tüm dünyayı içinde görmüş. Aynadan başka bir şeyi gözü görmeyen kızın dalı bir kenara fırlatmış. Genç yine avlanmaya gitmiş ve padişahın gözüne takılmış. Ama bu kez gencin hali padişahın babacan yüreğine o kadar dokunmuş ki yarı baygın halde sarayına geri götürmüşler onu.
Cadı bunun üzerine olan biteni anlamış. Böylece ayağa kalkıp küçük hanımın yanına gitmiş ve küçük kafasını masallarıyla öyle doldurmuş ki kardeşi ona Periler Kraliçesini getirene kadar gece gündüz sayıklaması için onu ikna etmiş. Bu onun yelkenlerini nasıl olsa suya indirecek diye düşünmüş yaşlı kadın. Genç kız, Periler Kraliçesine sahip olma düşüncesine o kadar sevinmiş ki sabırsızlıkla kardeşinin eve gelmesini beklemiş. Ağabeyi eve geldiğinde yağmurlar yağdıran bir bulut gibi gözyaşları dökülmüş gözlerinden. Ağabeyi gitmesini istediği yolun ne kadar uzak ve ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için boşuna dil dökmüş. Periler Kraliçesini istiyorum ve ona sahip olmalıyım diye haykırmış genç kız. Böylece delikanlı tekrar yolculuğa çıkıp doğruca iblislerin anasına gitmiş, elini öpüp alnına koymuş ve şöyle demiş: "Aman anam, bu zor zamanımda yardım et bana." İblislerin anası, gencin cesaretine hayran kalmış ve amacından vazgeçirmeye yeltenmemiş bile. Çünkü böyle bir yola giren her ruh mahvolmaya mahkumdur. "Ölsem de anacım," diye bağırmış delikanlı. "Onsuz geri dönemem." İblislerin anasının ona yolu göstermekten başka çaresi yokmuş. "Aynı yolu git," demiş. "Seni dala götüren, sonra da aynayı bulduğun güzergah. Sonunda büyük bir çöle varacaksın ve çölün ötesinde 2 yol göreceksin. Ama sağına da soluna da bakayım deme. Aralarındaki puslu karanlıktan sağa doğru kıvrıl. Karanlık biraz azaldığında büyük bir servi ağacı ve içinde büyük bir mezar göreceksin. Taşa dönmüş bu mezarda Periler Kraliçesini arzulayanlar yatıyor. Orada vakit kaybetmeden doğruca Periler Kraliçesinin sarayına git ve tüm gücünle onun adını haykır. Bundan sonra olacakları ben bile söyleyemem." Delikanlı ertesi gün yola çıkmış. Yol üstündeki kuyuyu geçmiş, vardığı tüm kapıları açmış ve sağa sola bakmadan puslu karanlıkta dosdoğru yürümüş. Hava aydınlanmaya başlayınca tam önünde büyük bir servi ağacı belirmiş. Ağaçların yeşil yaprakları alev alevmiş ve sarkan taçları, kar beyazı mezarları saklıyormuş. Bunlar mezardan ziyade insan büyüklüğünde taşlarmış. Hatta bunlar taş da değil, taş kesilmiş adamlarmış. Etrafta ne in ne cin, ne bir ses, ne de ufak bir esinti varmış. Delikanlının kanı donmuş. Yine de cesaretini toplayıp yoluna devam etmiş. Yalnızca önüne bakmış ve gözleri keskin ışık yüzünden neredeyse kör oluyormuş. Güneş miymiş gördüğü? Hayır, Periler Kraliçesinin sarayıymış. Kalan tüm gücünü toplayıp Periler Kraliçesinin adını haykırmış, daha sözü bitmeden diz kapaklarına kadar bedeni taş kesilmiş. Yine tüm gücüyle bağırmış ve bu sefer de bacakları taşa dönmüş. Tüm gücüyle son kez bağırmış, diğerleri gibi bir mezar taşına dönene dek önce boynu sonra da kafası kaskatı kesilmiş. O sırada Periler Kraliçesi bahçeye gelmiş. Ayaklarında gümüş sandaletler, elinde altın bir tabak varmış ve elmas bir çeşmeden su doldurmuş içine. Taş kesilen delikanlının üstüne suyu döktüğünde ise tekrar hayat bulmuş bedeni. "Demek sendin," demiş Periler Kraliçesi. "Peri dalımı ve sihirli aynamı alman yetmedi. 3. kez buraya geldin demek. Topraktaki masum ananın kaderini paylaşacaksın. Taşa dönüp öyle kalacaksın. Neden geldin buraya? Konuş." "Senin için geldim," diye cesurca cevap vermiş genç. "Pekala, madem beni çok sevdin, ayrıca böylesine kendinden eminsin. Sana zarar vermeyeceğim ve birlikte gideceğiz." Delikanlı taşa çevirdiği tüm erkeklere merhamet edip onları hayata döndürmesi için yalvarmış. Bunun üzerine peri sarayına dönüp yükte hafif, pahada ağır ne varsa almış, ardından küçük altın tabağını suyla doldurup taşların üzerine serpince hepsi insana dönüşmüş. Ayaklanınca atlarına binip Periler Krallığını terk ederken 7 kat yer ve gök birbirine girmiş gibi sallanmaya başlamış.
Öyle ki eğer Periler Kraliçesi yanında olmasaymış, delikanlı korkudan ölür gidermiş. Bir kez bile arkalarına bakmadan gencin kız kardeşinin evine gelene kadar 4 nala sürmüşler. Eve vardıklarında kardeşler birbirlerini tekrar görebildikleri için o kadar mutlu olmuşlar ki Periler Kraliçesi'ne sıra gelmemiş. Fakat artık delikanlının avlanmaya gitmek için acelesi yokmuş. Gönlünü kaptırdığı güzeller güzeli Periler Kraliçesi'ne aitmiş artık, Periler Kraliçesi de ona. Bir gün çocukların, onlara bakan ana babalarının ve masum öz annelerinin başlarına geleni duyan Periler Kraliçesi delikanlıya şöyle demiş: "Ormanda avlanmaya gidip padişahın karşısına çık. İlk yapacağı şey seni saraya davet etmek olacak. Ama sakın davetine icabet etme." Genç denileni yapmış. Ormana adım atar atmaz padişah karşısına çıkmış ve lafı açınca delikanlıyı saraya davet etmiş ve delikanlı reddetmiş. Peri ertesi sabah erkenden kardeşleri uyandırmış, ellerini çırpıp "Lala!" diye seslenmiş ve hemen o anda karşılarında iri yarı bir zenci belirmiş. O kadar büyükmüş ki üst dudağı göğü, alt dudağı yeri kaplıyormuş. "Ne buyurursunuz sultanım?" diye sormuş. "Gidip babamın atını getir," diye emretmiş peri. Zenci kasırga gibi ortadan kaybolmuş ve göz açıp kapayıncaya dek atla geri dönünde bu hayvanın dünyada eşi benzeri olmadığını görmüşler. Delikanlı ata binmiş ama o sırada görkemli saray kafilesi çoktan yol kenarında bekliyormuş onu. Ah, Allah beni bağışlasın. Hikayenin en güzel kısmını unuttum. Peri, delikanlıyı çıkarken padişahın sarayına gittiğinde atın kişnemelerine dikkat etmesi hususunda uyarmış. İlk kişnemede hemen oradan ayrılması gerekiyormuş. Böylece altın saçlı genç, elmas dizginli atı ve arkasındaki neşeli ve cesur mahiyetiyle padişahın huzuruna varmış. Saraya kadar yanından geçtiği kişileri selamlamış, vardıklarında ise daha önce eşi benzeri görülmemiş bir gösteriyle karşılamışlar onu. Tıka basa yiyip, içip eğlenmişler. Padişah mutluluktan yerinde duramıyormuş. Fakat at birden kişneyince delikanlı yerinden fırlamış, ne kadar ikna etmeye çalıştılarsa da dinlememiş. Atına binmiş, padişahı ertesi gün için evine davet etmiş ve ardından eve, Peri'nin ve kardeşinin yanına dönmüş. Bu sırada Peri de çocukların annesini toprağın altından çıkarıp maharetlerini kullanarak onu ilk gençliğindeki haline döndürmüş. Fakat ne anneye çocukları hakkında ne de çocuklara anneleri hakkında tek söz etmemiş. Misafirlerin geleceği sabah erkenden kalkıp küçük kulübenin bulunduğu yerde eşi benzeri ne görülmüş ne de duyulmuş bir sarayın yapılmasını emretmiş ve hemen oraya krallıktaki tüm değerli taşlar yığılmış. Sarayın bahçesine ne demeli? Her biri diğerinden güzel bir sürü çiçek, her çiçeğin üzerinde öten, tüyleri güneş gibi parlayan bir kuş varmış. Yani burayı kim görse sadece ağzını açıp öylece kala kalırmış. Sarayın içi sayamayacağımız kadar çok hizmetçiyle, siyahi cariyelerle, beyaz köle gençlerle, dansçılarla, şarkıcılarla, müzisyenlerle doluymuş ve padişahı karşılamak için yola çıkan maiyetin görkemini anlatmaya da kelimeler kifayetsiz kalırmış. Bu çocuklar fani olamaz diye düşünmüş tüm bu harikaları gören hükümdar, fanilerse bile bu işte perinin parmağı olmalı. Padişahı sarayın en görkemli odasına götürüp ona kahve ve şerbet ikram etmişler. Ardından da şarkılar çalmış, kuşlar şakımış. Sonsuza dek bıkıp usanmadan dinleyebilirlermiş. Daha sonra pahalı etler ve eşsiz yemekler koymuşlar önüne. Ardından gelen dansçılar ve hokkabazlar da akşama kadar eğlendirmişler onu. Akşam vakti hizmetçiler gelip padişahın önünde eğilmiş ve şöyle demişler: "Efendim, barış sizinle olsun. Haremde sizi bekliyorlar." Hareme girdiğinde alnında ışıldayan yarım ayla altın saçlı genci ve eşi Periler Kraliçesini, gömülen eşini ve yanında alnında parıldayan yıldızla altın saçlı kızını görmüş.
Padişah kaskatı kesilmiş dururken eşi hemen gidip eteğini öpmüş, Periler Kraliçesi de olan biteni anlatmış baştan sona. Padişah mutluluktan havalara uçuyormuş. Gözlerine inanamıyormuş. Eşini göğsüne bastırıp güzeller güzeli çocuklarını ve Periler Kraliçesini de kucaklamış. Sultanın kız kardeşlerinin suçlarını affetmiş ama yaşlı cadı en acımasız şekilde cezalandırılmış. Kendisi ve eşi, oğlu ve Periler Kraliçesi, kızı ve damadı büyük bir şölen düzenleyip 40 gün 40 gece eğlenmişler. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, birlikte yaşayan 2 erkek kardeş varmış. Babalarından miras kalan tek şey, birkaç öküz ve biraz büyükbaş, bir de hasta bir anneymiş. Bir gün küçük kardeşin ruhuna fesatlık hakim olmuş. Allah yardımcısı olsun, biraz yarım akıllıymış da ve abisinin yanına gidip şöyle demiş. Bak abi, şu 2 ahıra bak. Biri yepyeni, diğeri ise eski ve çürük. Sığırlarımızı buraya sürelim ve yeni ahıra girenler benim, geri kalanıysa senin olsun. Öyle olmaz Mehmet, demiş abi. Eski ahıra girenler senin olsun. Yarım akıllı Mehmet bunu da kabul etmiş. O gün gidip sığırlarını sürmüşler ve gözleri görmez olduğu için yolunu şaşıran zavallı yaşlı bir öküz dışında tüm sığırlar yeni ahıra girmiş. Mehmet tek kelime etmeden yaşlı kör öküzü otlatmak için tarlalara götürmüş. Her sabah erkenden otlatmaya götürüp akşam geç saatlerde geri dönüyormuş. Bir gün dışarıdayken rüzgar yol kenarındaki büyük bir ağacı öyle şiddetli sallamış ki büyük dalları uğuldamaya başlamış. "Merhaba gürültücü ulu ağaç," diye seslenmiş ağaca. "Abimi gördün mü?" Fakat ağaç duymamış gibi uğuldamaya devam etmiş. Avanak adam o kadar öfkelenmiş ki baltasını yakaladığı gibi ağaca saplamış, geri çektiğinde ise ağaçtan çil çil altınların döküldüğünü görmüş. Bunun üzerine hemen bir plan yapıp aceleyle eve gitmiş ve kardeşinden kendisine bir çift öküz ödünç vermesini istemiş. Ayrıca bir araba ve birkaç boş çuval da almış yanına. Bunları toprakla doldurup hemen ağacın yanına gitmek üzere yola çıkmış. Gittiğinde çuvallardaki toprağı boşaltıp yerine altınları doldurmuş ve akşam eve döndüğünde bu müthiş hazineyi gören kardeşi neredeyse küçük dilini yutuyormuş. Hazineyi paylaşmaya karar vermişler. Bunun üzerine küçük kardeş komşularına gidip bir ölçü kabı istemiş. Komşuları bu ahmak adamların ölçü kaplarıyla ne yapacağını merak etmiş. Bu yüzden kabın altına katran sürmüş ve budala çok geçmeden geri dönüp ölçüyü getirdiğinde komşu kadın altına yapışan altını görmüş. Kadın gidip hemen birine anlatmış, o da gidip diğerine anlatmış ve böylece çok geçmeden öğrenmeyen kimse kalmamış. Akıllı olan kardeş, ellerindeki tüm bu parayla ne yapacaklarını bilmediği için korkmaya başlamış. Böylece yanına kardeşini de alarak kazma küreğini kapıp bir hendek kazmış ve hazineyi gömmüş. Sonra da koşar adım uzaklaşmışlar. Yolda akıllı kardeş, kulübenin kapısını kapatmamakla aptalca bir şey yaptığını hatırlamış ve kardeşini kontrol etmesi için eve göndermiş. Eve dönen avanak kendi kendine şöyle düşünmüş. Madem buradayım, yaşlı anamı da unutmayayım. Bu yüzden büyük bir kazanı suyla doldurup kaynatmış ve yaşlı annesini boydan boya içine sokmuş. Öyle ki zavallı kadın istese de bir daha konuşamayacakmış. Ardından yaşlı kadını süpürgeyle duvara doğru itmiş, kapıyı menteşelerinden söküp sırtlanmış ve ormandaki kardeşinin yanına dönmüş. Ağabeyi kapıya bakmış ve zavallı yaşlı annesinin başına gelenleri dinlemiş ve kardeşini fena halde azarlamış. Fakat kardeşi her zamankinden de neşeliymiş ve çok zekice bir şey yaptığını düşünüyormuş. Çocuk eve kimse girmesin diye kapıyı yanında getirdiğini söylüyormuş. Akıllı kardeş,
bu budaladan kurtulmak adına ne olsa yaparmış ve bu işi nasıl halledebileceğini düşünmeye başlamış. Önüne ardına bakmış ve ana yolda 4 nala koşan 3 atlı görmüş. Bu atlıların peşlerinde olduklarını anlayınca hemen ellerinde kapı ve diğer eşyalarıyla birlikte bir ağaca tırmanmışlar. 3 atlı ağacın altına gelip de durduklarında 2 kardeş zar zor saklanmışlar dalların arasına. Akşamın alacakaranlığı tam zamanında bastırdığı için kardeşler kendilerini gizleyebilmiş. İçlerinden bir ahmak olmasaymış 2 kardeş orada sorunsuz bir şekilde saklanmaya devam ederlermiş de. Budala Mehmet, ağacın altındaki atlıların rahatını kaçıracak türlü şaklabanlıklar yapmaya başlamış. Tam o sırada bir gümbürtüyle ağacın tepesinden büyük, ağır bir kapı uyuyan 3 kişinin kafasına düşmüş. "Dünyanın sonu geldi, dünyanın sonu geldi" diye bağırıp öyle bir korkuyla kaçmışlar ki gören o güne dek durmadan koşuyorlar sanırmış. Ağabeyin de içi rahatlamış. Sabah kalktığında ahmak kardeşini tek başına bırakıp yola koyulmuş. Böylece Budala Mehmet koca dünyada tek başına kala kalmış. Bir köye varıncaya dek yürüyüp durmuş, o sırada karnı da oldukça acıkmış. Bir mescidin kapısında durmuş ve yiyecek bir şey almaya yetene kadar mescide girip çıkanlardan para toplamış. O sırada içeriden şişman, ufak tefek bir adam çıkmış ve gözünü Mehmet'e dikerek yanında çalışmak isteyip istemediğini sormuş. "Olabilir," diye yanıtlamış Mehmet. "Ancak ikimiz de birbirimize ne sebeple olursa olsun kızmayacağız. Bana kızarsan seni öldürürüm. Eğer sana kızarsam sen de beni öldürebilirsin." Köyde çalıştıracak kişi bulmakta güçlük çeken şişman adam bu şartı kabul etmiş. Budala, küçük şişman adamın işini bir an önce bitirmek için efendisinin arazisindeki bütün tavukları ve koyunları kovalamaya başlamış. "Kızdın mı usta?" diye sormuş sonra da efendisine. Efendisi şaşırmasına şaşırmış ama yine de "Kızmak mı? Hayır, neden kızayım ki?" demiş. Fakat artık ona güvenemeyeceğini anladığından başka bir şey emanet etmemiş ve sadece evde oturmasını istemiş. Mehmet, efendisinin karısına ve çocuğuna bakmak zorundaymış. Çocuğu havaya hoplatıp tekrar kucağına almaktan hoşlanıyormuş. Fakat öylesine beceriksizmiş ki çocuğu yere düşürüp yaralamasına sebep olmuş. Bu yüzden bu işten de azledilmiş. Ancak karısı sıranın er ya da geç kendisine geleceğinden korkmaya başlamış ve kocasını bir gece bu ahmaktan kaçmaya ikna etmiş. Konuşulanlara kulak misafiri olan Mehmet, eşya sandıklarının içine saklanmış ve komşu köyde mola verip de sandığı açtıklarında dışarı fırlamış. Bir süre sonra efendisi ve karısı geceyi gölün kıyısında geçirip orada uyumaya karar vermişler. Mehmet'i de mecburen yanlarına almışlar ve gece yuvarlanıp da içine düşsün diye yatağını su kenarına koymuşlar. Ancak Mehmet'in kafasının çalışacağı tutmuş ve bir şekilde kendisi yerine efendisinin karısını göle düşmesini sağlamış. "Kızdın mı usta?" diye bağırmış. "Evet kızdım. Senin yüzünden malım boşa gitti. Karım ve çocuğum öldü. Bense bir dilenciye döndüm. Nasıl kızmayayım?" Bunun üzerine Budala, efendisini yakalayıp anlaşmalarını hatırlatmış ve adamı da suya atmış. Mehmet artık daha büyük bir dünyada bir kez daha yapayalnızmış. Yürüdükçe yürümüş, kahve ve sigara içmekten, tepede oturup manzarayı izlemekten ve aylaklık etmekten başka bir şey yapmamış. Bu şekilde dolanıp dururken yerde tesadüfen 5 kuruş bulmuş ve onunla da hemen biraz leblebi alıp yemeye başlamış. O sırada elindekilerin bir kısmını yolun kenarından akan dereye düşürmüş. Ahmak adam bunun üzerine boğazını yırtılırcasına bağırmış. "Leblebimi geri ver! Leblebimi geri ver!" Bu korkunç haykırış yüzünden bir cin başını kaldırmış. O kadar büyükmüş ki üst dudağı gökyüzünü, alt dudağı ise yeryüzünü kaplayıvermiş. "Ne istiyorsun?" diye sormuş cin.
leblebimi istiyorum, leblebimi istiyorum diye bağırmış Mehmet. Cin hızlıca dereye dalmış ve tekrar yukarı çıktığında elinde küçük bir sofra tutuyormuş. Küçük masayı budalaya verip şöyle demiş: "Ne zaman acıksan, küçük sofra, bana yemek yedir demen yeterli. Karnın doyduğundaysa, küçük sofra, artık doydum de." Bunun üzerine Mehmet sofrayı alıp bir köye gitmiş ve acıktığında şöyle demiş: "Küçük sofra, bana yemek yedir." Hemen o anda önüne o kadar çok güzel yemek gelmiş ki hangisiyle başlayacağına bir türlü karar verememiş. "Pekala," diye düşünmüş. "Köy halkının da bu mucizeyi görmesi lazım." Ve gidip hepsini büyük bir ziyafete davet etmiş. Köylüler peş peşe gelip sağa sola bakınmışlar ama ne yanan bir ateş ne de sofra hazırlığı varmış etrafta. "Bizi aptal yerine koyuyor," diye homurdanmışlar. Ama genç adam sofrayı çıkarıp ortaya sermiş ve bağırmış: "Küçük sofra, bana yemek yedir." Önlerinde o kadar çok çeşitli et ve içecek belirmiş ki misafirler tıka basa yemesine rağmen hala hizmetçilerin de karnını doyurmaya yetecek kadar yemek kalıyormuş. Bunun üzerine köylüler her gün böyle bir yemeği nasıl yiyebilecekleri konusunda kafa kafaya verip düşünmeye başlamışlar. "Şimdi," demiş içlerinden biri, "Mehmet'in sofrasına gizlice el koyalım, o zaman budalanın görkemi sona erer." Ve tam da böyle yapmışlar. Zavallı, aç susuz budalanın elinden ne gelirmiş ki? Yol kenarındaki dereye gidip tekrar bağırmış: "Leblebimi istiyorum, leblebimi istiyorum." O kadar uzun süre bağırıp çağırmış ki sonunda cin başını tekrar dereden çıkarıp bu yaygaranın sebebini sormuş. "Leblebimi istiyorum, leblebimi istiyorum," diye bağırmış budala. "Küçük sofranı ne yaptın peki?" Çaldılar. Koca dudaklı cin aşağı inmiş ve tekrar çıktığında elinde küçük bir değirmen tutuyormuş. Bunu budalaya verip şöyle demiş: "Sağa doğru öğütürsen oradan altın akacak. Sola doğru öğütürsen sana gümüş verecek." Böylece genç adam değirmeni eve götürüp önce sağa, sonra sola doğru çevirmiş ve çil çil altın ve gümüş dökülmüş yere. Böylece ne köyde ne de kasabada onun kadar zengini yokmuş artık. Fakat köy halkı küçük değirmeni öğrenir öğrenmez kafa kafaya vermişler ve değirmen de Mehmet'in kulübesinden bir sabah kaybolana dek planlar yapıp durmuşlar. Bunun üzerine Mehmet bir kez daha dereye koşmuş ve bağırmaya başlamış: "Leblebimi istiyorum, leblebimi istiyorum." "Küçük sofran nerede peki? Küçük değirmenin nerede?" diye sormuş koca dudaklı cin. "İkisini de çaldılar benden," diye yakınmış budala acı acı ağlarken. Cinler yine suya dalmış ve bu sefer yanında 2 tane sopayla çıkmış. Onları budalaya verip ne olursa olsun "Vur, vur küçük sopalarım," dememesi için sıkı sıkı tembihlemiş. Mehmet sopaları aldıktan sonra önce sağa sonra sola çevirmiş ama hiçbir şey olmamış. Bu yüzden "Vur, vur benim küçük sopalarım," demesinin neye sebep olacağını merak etmiş. Sözler ağzından çıkar çıkmaz sopalar acımasızca üzerine doğru gelip vücudunun her yerinde, kafasında, ayaklarında, kollarında, sırtında koca koca şişlikler oluşuncaya dek devam etmişler. "Durun durun benim küçük sopalarım," diye bağırmış ve 2 sopa duruvermiş. Tüm acılarına rağmen Mehmet sırrı öğrendiği için çok mutlu olmuş. Elinde sopalarıyla eve varır varmaz ne yapacağıyla ilgili tek kelime etmeden bütün köylüleri çağırmış. Çok geçmeden herkes gelmiş ve yeni gösteriyi merakla beklemeye başlamışlar. Mehmet elinde 2 sopayla gelip bağırmış: "Vurun vurun küçük sopalarım, vurun vurun." Bunun üzerine 2 sopa oradaki herkese öyle vurmaya başlamış ki merhamet için dilenir hale gelmişler. "Hadi bakalım," demiş aklını başına toplayan Mehmet. "Küçük soframı ve değirmenimi bana geri getirene dek kimseye acımayacağım." Her tarafı yara bere içinde kalan köy halkı her şarta razı olmuş ve küçük sofrayla değirmeni getirmek için koşuşturmuşlar. Bunun üzerine Mehmet haykırmış: "Durun benim küçük sopalarım." Sopalar durmuş ve etrafa sessizlik hakim olmuş. Sonra adam
3 hediyeyi de kendi köyüne götürmüş, artık parası da olduğundan aklını başına toplamış ve abini de bulmuş. Geri dönen kardeşiyle tüm gömülü hazineyi paylaşmış abi. Kendilerine eş olacak genç kızlar bulup evlenmişler ve ikisi de kendi halinde yaşamaya devam etmiş. Artık iyice zengin olduğu için de köyde Budala Mehmet'ten akıllısı yokmuş.